20. yüzyılda ortaya çıkan pek çok yeni sanat türü var ama bunlardan 2 tanesi arasında çok büyük benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Çizgi romancılık ve otomobil tasarımcılığı. Hareket ve duygu arasındaki ilişkiden ortaya çıkmış bence. Bu benzerlik ve ilişki bize çok şaşırtıcı şeyler öğretebilir. Çizgi ile hareket nasıl olur? Aslında bunun örnekleriyle hemen her gün karşılaşıyoruz. Bir kağıda 2 nokta ve bir çizgi çizerek beyninizde hemen şu anda bir hareketlenme başlatabilirim. Çizgilerden sadece birini ters çevirerek beyninizdeki hareketin yönünü de değiştirebilirim. İşte böyle 3 çizgiden mutlu ya da üzgün duygu durumlarına geçebilmemizi nörobilimciler şöyle açıklıyor. Duygular beyinde harekete geçirme, yürütme gücüne sahip. Duygularımız kararlarımızı, düşünce süreçlerimizi, anılarımızı ve o anımızı yani geçmişimizi ve mevcut deneyimlerimizi etkiler. Mutluluğu kontrol etmek, duygusal enerjimizi anlamak, onunla başa çıkmak ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğimize bağlıdır. Duygu ve hareket arasındaki ilişki bu kelimelerin İngilizce versiyonlarında çok daha net karşımıza çıkıyor. Emotion ve motion kelimeleri arasındaki farkın tek bir harften ibaret olması elbette tesadüf değil. Emotion kelimesinin Latince kökeni emotere, hareket halindeki enerji demek. Size hareket halindeki enerjiyi göstereyim şimdi. Tam burada. Superman. Bu illüstrasyona bakınca benim az önce yaptığım o 2 nokta bir çizgiden çok daha fazlasını görüyoruz. Bunlar da beynimizde bir hareketlenmeye yol açıyor ama çok daha karmaşık duyguları ve fikirleri tetikliyor. Güç, cesaret, özgürlük gibi fikirleri. Çizgi roman tasarımcıları bu tür duygularla bizi harekete geçirebilmek için bazı teknikleri kullanır. Semboller, perspektif, ışıklandırma, renkler, şekiller ve sesler. İşin ilginç yanı aynı teknikleri otomobil tasarımcıları da kullanıyor. Örneğin dünyanın en önemli tasarımcılarından biri olan Kyle Langer şöyle diyor. Çizgi romanlarda duygu yaratmak istediğinizde aydınlık ve karanlık, güneş ışığı ve gölge kontrastlarıyla çalışırsınız. Bu bir gerginlik hissi yaratır. Aynısı otomobiller için de geçerlidir. Hacme gölgeler ekleyerek izleyicinin ilgisini çekmek için gizemi kullanırsınız. The way we design the products goes a little deeper. BMW tasarım ekibinin başındaki Kyle Langer eskiden bir müzisyen ve çizgi romancıymış. Işık gölge oyunlarıyla gizem kattığı karakterlerden öğrendiklerini ulaşım tasarımı eğitimi aldıktan sonra otomobillere uygulamaya başlamış. Konuyu daha somut hale getirmek için yeni BMW i4'ün bazı özel tasarım özelliklerini vermiş. Superman'in gövdesine bakınca şekil olarak dikkatimizi çeken ilk şey üçgen bir vücut ve kaslı yuvarlak hatlar. Emmy ödüllü bir karakter tasarımcısı olan David Coleman'a göre bir karaktere baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey onun yüz şekli, duruşu ve beden dilidir. Bir kişiliği beden dili ve silüet aracılığıyla iletmek, duyguları yalnızca yüz ifadeleriyle göstermekten çok daha güçlüdür. Tam da bu nedenle çizgi romancılar önce karakterlerin baş ve gövdesini birincil geometrik şekillerle tasarlar. Üçgen, daire, dikdörtgen ya da kare. Ayrıntılara bundan sonra girerler. Renkler kültürden kültüre farklı biçimlerde yorumlanabilir ancak şekiller dünya genelinde çok daha evrensel bir anlama sahiptir. Otomobil gövdesini tasarlayanlar da çok benzer bir şekilde düşünüyorlar. Anders Togersen aynen şöyle diyor. İlk kalem vuruşlarınızdan önce arabanın şeklini ve perspektifini düşünün. Ancak doğaçlama için de bir alan bırakın. Mükemmel bir fikir yavaş yavaş ortaya çıkar. Tabii otomobillerde şekil deyince aşılması gereken başka zorluklar da var. Çünkü o şeklin sadece böyle güzel, sadece gizemli olması yetmiyor. Aynı zamanda aerodinamik bir şekli olmalı. Hele elektrikli bir otomobil tasarımı yapılacaksa gövdenin şekli onun verimliliğini doğrudan etkiliyor. Çizgi romanlarda renk spektrumunun hemen her yerine denk düşen bir karakter bulabilirsiniz. Siyah karakterler, mavi karakterler, yeşil karakterler vardır. Beyazlar, turuncular, kırmızılar, pembeler, sarılar ve morlar da vardır. Bunları renk sembolizmiyle de açıklamaya çalışabiliriz ama az önce de söylediğim gibi özellikle renkler ve onların temsil ettiği değerler kültürden kültüre değişebiliyor. İşte bu gerçeğin farkında olan otomobil tasarımcıları renkleri çok daha özel bir paletten seçmeyi tercih ediyor. Renkler de tıpkı şekiller gibi otomobile bir duygu verir ve malzemelerin yansımasını sağlar.
Tasarımcılar otomobilin her zaman çevresiyle de etkileşime gireceğini bilir. Örneğin güneş ışığında gümüş renkli bir araba gökyüzünü yansıttığı için neredeyse mavi görünür. Öte yandan aracın tabanı gibi gölgeli alanlarda gümüş çok daha sıcak bir ton alabilir. İşte tüm bu değişkenlikleri yansıtabilmek üzere BMW çok ilginç bir inovasyonunu tanıttı. Renk değiştiren bir otomobil. Kitap okuyucularda kullanılan elektronik mürekkebe benzer bir teknoloji, aracın tüm gövdesinin birkaç saniye içerisinde renk değiştirebilmesini sağlıyor. Henüz konsept aşamasındaki böyle bir fikri niye geliştirmişler dersiniz? Çizgi roman karakterlerini renklendirme fikriyle hemen hemen aynı sebeplerden. Kişiselleştirme, kimliği renklerle yansıtma. Bunun dışında böyle bir teknolojiyle ileride renklerle bilgi iletişimi de sağlanabilir. Örneğin otomobilin pil durumunu onun dış yüzeyine aktarmak mümkün olabilir ve elbette fonksiyonel bir amaca da hizmet edebilir. Havanın durumuna göre renk değiştirip güneş ışığından en etkili biçimde faydalanmak ya da onu yansıtarak içerideki ısıyı kontrol etmek bu şekilde mümkün olabilir. Konu otomobil tasarımı olunca şekiller gibi renkler de onun verimliliğini doğrudan etkileyebiliyor. Çizgi roman dünyasında renklendirme yapmasanız bile gölgelendirme yapmak zorundasınız. Işık ve gölge oyunları karakterlere bir boyut kazandırır. Onların yüz ifadesini değiştirir. Sadece gözlerde bile bunu görebilirsiniz. İki dairesel gölgenin içine iki küçük aydınlık nokta koyduğunuzda meraklı bir bakışla karşılaşırsınız. Farklı gölgelendirme teknikleri ya da ışık oyunları farklı tipte gözleri açığa çıkarır. Bir otomobilin gözleri de aynı şekilde düşünülebilir. Işıkla ifade verme sanatı. Ona hangi perspektiften bakarsanız bakın bir ifadeye sahip olmalıdır. Tüm tasarım farklı ışıklandırma durumlarında kimliğini yansıtmaya devam etmelidir. Güçlü duruşundan taviz vermemelidir. Tasarımcılar bir otomobile gölgeleme yaparken başlangıçta tüm yukarı bakan yüzeyleri boş bırakır. Çünkü bunlar ışığın düştüğü alanlardır. Ardından diğer tüm alanları kademeli olarak gri renkte tarayarak bir formu ortaya çıkarırlar. Gün ışığında araçların yukarı bakan yüzeyleri gökyüzünü yansıtır ve buna bağlı olarak yere bakan alanlardan daha parlaktır. Otomotiv tasarımı daha açık ve koyu alanların kontrastının yarattığı tam da bu açıklık ve koyuluk değerleriyle, yani ışıklandırma ve gölgelendirme özellikleriyle güçlenir. Çizgi romanda ses olur mu? Olur tabii. Karakterlerin ne söylediklerini onların ağzından çıkan konuşma balonlarından okuyoruz. Ne hissettiklerini düşünce balonlarından öğreniyoruz. Edebiyat ve resmin birleşiminden ortaya çıkan bu yeni sanat dalının onlardan farklılaşmasını sağlayan şey sesler. Bu anlatı türünde sadece yazılar olsaydı ona roman ve sadece çizgiler olsaydı bu kez de resim derdik, öyle değil mi? İşte sesler sayesinde bu çizgiler adeta hareketleniyor, canlanmaya başlıyor. Çizimler daha insani bir hale geliyor. Otomobil dünyasında da durum buna çok benzer. Daha ilk günlerinden beri bir aracın görsel özelliklerinin yanı sıra onun işitsel özellikleri de tasarlanıyor. Bu konuyu merak edenler podcast'imin ilk bölümünü dinleyebilirler. Özellikle içten yanmalı motorların çıkardığı seslerin nasıl tasarlanabildiğini o bölümde çok ayrıntılı olarak anlatmıştım. Artık elektrikli otomobiller dönemine geçiş yapıyoruz. Elektrik motorları çok daha sessiz. Bazıları için bu durum konuşma balonları ya da ses efektleri kaybolmaya başlayan bir çizgi roman gibi. Oysa seslerin duygularımız üzerindeki gücü inanılmaz. Müziğin bizi mutlu edebileceğini ya da üzebileceğini ve gerçekten rahatsız edici bir gürültünün de yarım saniye gibi çok kısa bir süre içerisinde bizi çıldırtabileceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi size çizgi romanlar ve otomobillerin tasarımları arasındaki ilişkiyi bu kez seslerin dünyası üzerinden bir örnekle açıklamaya çalışayım. Man of Steel filminin müziklerini yapan Oscar ödüllü Alman asıllı besteci Hans Zimmer, yine bir Alman markası olan BMW'nin elektrikli otomobillerinin de ses tasarımını yaptı. Amaç yine aracın kimliğini yansıtmak. Yapılan ses tasarımında seçilen My moda bağlı olarak modele özgü tanımlanmış ses spektrumu değişiyor. Elektrikli BMW otomobillerindeki My mod, yani benim modum, iç mekanda sürücünün kişisel tercihlerine göre ayarlanmış, bütünsel bir kullanıcı deneyimi yaratıyor. Örneğin kişisel veya spor modu seçildiğinde iç mekanda duyduğunuz ses çeşidi, akustik yaya uyarı sistemi tarafından dışarıda duyulan sürüş sesine de temel oluşturuyor. If you have the right sounds, you feel connected. What we are trying to do in the car is to humanize the technology, humanize the experience, humanize your journey. Yani sesin tasarımı da
duygu tasarımıyla ilişkili. Sürücüye motorun güç dağıtımı ve mevcut sürüş durumu hakkında hatasız akustik geri bildirim sağlıyor. Cars move people from A to B in space, but we also believe that cars can move people emotionally. Çizgi roman ve otomobil tasarımı arasındaki bir başka çarpıcı özelliğe geçmeden önce tamamen elektrikli ilk Grand Coupe modeli olan yeni BMW i4'ten söz etmek istiyorum. Yeni BMW i4, core segmentteki ilk tamamen elektrikli otomobili BMW i4 eDrive 40 ve ilk elektrikli M versiyonu olan BMW i4 M50 ile öne çıkıyor. BMW i4 eDrive 40 modelinin 590 kilometrelik bir menzili var. BMW i4 M50 modeli ise 544 beygir gücüyle 3.9 saniyede sıfırdan saatte 100 kilometre hıza ulaşarak üstün bir performans gösteriyor. İç mekanda BMW iX'te kullanılan kavisli ekrana bu modelde de yer verilmiş ve kokpitte sık kullanılabilecek fonksiyonlar fiziksel tuş olarak kullanılmaya devam edilmiş. Dolayısıyla BMW iX'te olduğu gibi bu modelde de sade ve teknolojisi yüksek bir kokpit sunuluyor. Sportif bir his veren yüksek merkez konsol, sürücü ve ön yolcu için ayrı bir alan yaratıyor. BMW Iconic Sounds elektrik özelliği, sürüş sesini otomobilin hem içinde hem de dışında yönetiyor. Sport modunda dinamik bir ses karakteriyle net ve güçlü bir yük geri bildirimi, Comfort modunda dengeli bir ses karakteriyle hafif bir yük geri bildirimi ve Eco Pro modunda ek ses kademelendirme olmadan konforlu bir ses karakteri sunuluyor. Bu modelin çıkmasıyla BMW grupta 2010'lu yıllarda başlayan elektrifikasyon sürecinde yeni bir adım daha atılmış oldu. Önümüzdeki yıllarda bu süreç aileye katılacak yeni elektrikli modellerle gelişmeye devam edecek. Tamamen elektrikli yeni BMW i4'ün tasarım ve teknik özelliklerine ilişkin tüm ayrıntılara açıklamalar bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Otomobil tasarımıyla çizgi romanlar arasındaki ilişkiye ilişkin benim gördüğüm en çarpıcı özelliği sona sakladım ve şimdi onu en başta verdiğim örnek üzerinden sizlere göstereceğim. Bakın burada aynı karakterin 41 farklı versiyonunu görüyoruz. Peki tüm bunları birbirine bağlayan şey sizce ne olabilir? Hepsinde ortak olan özellik. Karakterin göğsündeki sembol olabilir mi mesela? 1938 yılında çizgi roman dünyasında ilk kez karşımıza çıkan Superman, henüz gözlerini o dünyaya açmadan 5 yıl önce 1933 yılında BMW 303 modeli tanıtıldı. Bu model otomobil tarihinin önemli kilometre taşlarından biri. Nedenini anlayabilmek için farklı tarihlerde ortaya çıkan farklı modellere bakmaya devam edelim. 90 yıla yakın bir süredir farklı şekillerde, farklı renklerde tasarlanan bu otomobilleri birbirine bağlayan yine ortak bir özellik var. Tıpkı çizgi roman karakterlerini farklı kişiler çizse, farklı yıllarda yayınlanmış olsa da birbirine bağlayan bazı özelliklerin olması gibi. Tüm bu otomobilleri farklı ışıklarda, farklı ortamlarda görsek bile sanki hep benzer bir sese sahipler. Tıpkı bir karakterin yüzü gibi otomobillerin de bir yüzü var. Zaman değişse, kullanılan teknolojiler gelişse de bu yüzleri birbirine bağlayan şey üzerindeki semboller. Diğer tüm özellikleriyle birlikte bu yüze bakanlar farklı bir duygu durumuna geçiyorlar. Hareket halindeki enerjiyi görüyorlar.